Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Bakın şöyle bir örnek parçası olarak başladım. Yelek önü olarak düşünün bunu. Patını kullandım. Hazır lastik uyguladım bu parçada. Şöyle patını da aynı şekilde devam ettirdim. 8 ilmek patına kullandım. Model böyle arkadaşlar. Arka yüzü de bu şekilde. Bebe yünü kullandığım ip. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim 3 numara. Bu modelde ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 5 olması gerekiyor. Yani her model 7 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 5 ilmek ekliyoruz. 3 ilmek şurada kullandım. 2 ilmek de kenar ilmeği olarak. Eğer yelek yapacaksanız 4 ilmek ekleyin. Çünkü 8 ilmek burada pata kullandığınızda kenar ilmek buradan gidiyor. Sonuna 4 ilmek ekleyin. 7 ve 7'nin katları artı 4 yapın. Kenar ilmek de istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz. Onun tercihi de size kalmış. Ona göre ayarlarsınız yapacağınız örgüye göre. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Şöyle 2 diş haroşa lastik yaptım modeli kurmadan. Şişimde 19 ilmeğim var. Yani 2 model üzerinden anlatacağım. En sonuna da 5 ilmek ekledim. 7, 7 en sonuna 5 ilmek ekledim. Toplamda 19 ilmeğimiz var. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Şöyle 3 ilmek tersten sonra 4 ilmek düz. 4 ilmek düz. 3 ters. 4 düz. 3 ters. 'Kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. Birinci sırada 3 ters, 4 düz. 3 ters, 4 düz, 3 tersle sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 3 düz, 4 ters. Şöyle. 3 düz, 4 ters. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 ters. Ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Burada 4 düzüm var. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmeğimi, benim yönleri düzgün, bakın aynı şekilde aldım ve ikisini bir örerek sola doğru kestim. Düz örerek sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru keseceğim. Önce ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Ve bu 2 ilmeğin ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra yine 3 ters ilmeğimiz var. 3 ters ilmeği ördükten sonra geldim buradaki 400 ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek sola doğru kestim.
Kalan 2 düz ilmeğimi de sağa doğru keseceğim. Ben yerlerini şöyle değiştirdim. Daha sonra bunun ikisini bir alarak sağa doğru kestim ve devamında bir artırma yaptım. Sıra sonunda 3 ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıra, arka yüzüne geçtim, son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 düz 4 ters. Şu artırma yaptığım ilmekler arka yüzünde ters örülüyor. Yani 3 ters 4 düz, pardon 3 düz 4 ters. Bakın şöyle. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Evet. Dördüncü sırayı da tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam ediyor. İsterseniz birinci sırayı da beraber kuralım. İkinci model kurulumu birinci sırasını beraber ayarlayalım. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek örüyorum. Daha sonra 4 düz. Birinci sıra ön yüzünde. 4 düzden sonra yine 3 ters. 4 düz. Sıra sonunda 3 ters, daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sırayı kurmuş olduk böyle. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim size o önceki örnek parçamı. Şöyle modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Dediğim gibi bunu ön, yelek önü olarak şöyle düşünün. Yani ben bunu devam ettirmiyorum. Herhangi bir yaş grubu değil. Sadece örnek olarak başladım. İsterseniz haroşa lastik üzerine başlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde hazır lastik uygulayabilirsiniz. Evet, bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Şöyle güzel kabarık kabarık bir görüntüsü var. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Patik, çorap, dekorasyon eşyalarınızda yani örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.